Sevgili dostlar, biraz sonra dinleyeceğiniz hikaye Almanya'nın kalbinde derin ve karanlık bir şebekenin içine doğru uzanıyor. Bu, Alman emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla çözülen ancak bir babanın askeri disiplini ve öfkesiyle alevlenen bir olaydır. Almanya'nın yönetim sistemi gereği LKA, Eyalet Emniyet Birimi ve BKA, Federal Emniyet Teşkilatı gibi kurumların tam olarak Türkçe'de kurumsal bir karşılığı bulunmuyor. Hikayenin gerçekçiliğine sadık kalmak adına bu birimleri ve unvanları olduğu gibi bıraktım. Bir babanın sistemle ve vicdansızlıkla olan bu büyük savaşında terimlerin ötesindeki o sarsıcı gerçeğe odaklanmanızı rica ederim. Şimdi fırtınanın başladığı o ana gidelim. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Lukas Wallner, saat sabahın 3'ünde evin giriş yoluna saptığında ev derin bir karanlığa gömülmüştü. Beklenmedik bir diplomatik anlaşma sonrası dış görev süresi kısaltıldığı için planlanandan 3 gün erken dönmüştü. Lukas, askeri üstten kalkan ilk nakliye uçağına binmişti. 16 saatlik uçuş, kışladaki 2 saatlik bürokratik işlemler ve Bavyera Alplerine doğru otoyolda geçen 9 saatlik sürüşün ardından iliklerine kadar yorulmuştu. Ancak kızı Sophie'nin yüzünü görme düşüncesi tüm yol boyunca onu uyanık tutmuştu. 6 ay. Bu kez bu kadar uzun süre uzak kalmıştı. Sophie artık 7 yaşındaydı. Doğum gününü 2 hafta farkla kaçırmıştı. Suçluluk duygusu her devriyede, her görevde peşini bırakmamıştı. Ama bu onun son göreviydi. Terhis belgelerini çoktan vermişti. Özel Kuvvetler Komutanlığında geçen onca yıldan sonra Lukas artık sonsuza dek evine dönüyordu. Motoru durdurdu ve sessizliğin tadını çıkarmak için bir an öylece oturdu. Havan topu yok, silah sesi yok. Sadece köknar ağaçlarının arasından gelen rüzgarın uzak uğultusu. Ev, bıraktığı gibi görünüyordu. Mavi panjurlar, sonbaharın sonlarında kuruyan çiçek saksıları ve bahçedeki yaşlı meşeye asılı lastik salıncak. Lukas sırt çantasını aldı ve sessizce kapıya yürüdü. Onlara sürpriz yapmak istiyordu. Verena muhtemelen uyuyordu ama belki Sophie bir kabus yüzünden uyanık olabilirdi. Eskiden korktuğunda babasının yatağına sokulurdu. Bu düşünce onu gülümsetti. Kapı kilitli değildi. Bu, yanlış giden ilk detaydı. Verena'ya özellikle kendisi görevdeyken kapıyı mutlaka kilitlemesini söylemişti. Lukas, askeri eğitiminin getirdiği içgüdüyle kapıyı yavaşça itti. Evin içi çok sessizdi. Bu uykunun getirdiği huzurlu bir sessizlik değil, başka bir şeydi. Oturma odasından süzülerek geçti. Lavaboda bulaşıklar duruyordu. Tezgahın üzerine postalar saçılmıştı. Verena'nın çantası masanın üzerindeydi. Merdivenleri her adımına dikkat ederek çıktı. Yatak odalarının kapısı açıktı. Verena günün kıyafetleriyle yatağın üzerine uzanmış uyuyordu. Bir kolu kenardan sarkmıştı. Komodinin üzerinde boş bir şarap şişesi duruyordu. Lukas, çenesi gerildi. Kızının odasına gitti ve gitmeden önce Sophie ile birlikte seçtikleri prenses çıkartmalarıyla süslü kapıyı açtı. Oda boştu. Yatak düzgünce toplanmıştı. 2 yaşından beri beraber uyuduğu peluş tavşanı Bay Hoppel orada değildi. Ayakkabıları kapının önünde yoktu. Lukas 3 büyük adımla yatak odasına döndü ve Verena'yı omuzundan sertçe sarstı. Kadın irkilerek uyandı, gözleri bulanıktı. Lukas, ne? Burada olmaman gerekiyordu. Sophie nerede? Diye sordu Lukas, düz ve kontrollü bir sesle. Bu, bir görevde her şey ters gittiğinde ve panik ölümcül olabileceğinde kullandığı sesti. Verena gözlerini kırpıştırarak durumu kavramaya çalıştı. Saat kaç? Kızımız nerede? Annemin yanında. Sana e-postayla yazmıştım. Hangi e-posta? Hiçbir şey almadım. Neden sabahın 3'ünde annende?
Verena elini saçlarının arasından geçirdi. Salı gününden beri orada. Bazı işleri halletmem gerekiyordu. Annem ona bakıyor. Mesleki meseleler. Lucas karısına dik dik baktı. 10 yıllık evliliği boyunca insanları okumayı öğrenmişti. Bu bir hayatta kalma becerisiydi ve şu an tüm içgüdüleri bir şeylerin yanlış olduğunu haykırıyordu. Verena gözlerini kaçırıyor, elleri titriyordu ve bu sadece aniden uyanmış olmasından kaynaklanmıyor gibiydi. Gidip onu alacağım. Lucas, gecenin yarısı. Ancak o çoktan aşağı inmiş, kapıdan fırlayıp arabasına binmişti bile. Verena'nın annesi Martha Giesinger, dağların yaklaşık 40 dakika aşağısında yaşıyordu. Lucas ondan hiçbir zaman haz etmemişti ve bu karşılıklıydı. Martha, karakteri dağ kışının soğuğuyla yarışan, sert ve soğuk bir kadındı. Malikanesinde bir tür inziva merkezi işletiyordu. Kendisi buna spiritüel danışmanlık diyordu, Lucas ise dolandırıcılık. Yollar boştu. Arabayı virajlı yollarda sınırları zorlayarak sürdü. Elleri direksiyona kenetlenmişti ama zihni yarışıyordu. Salı günü. Sophie 4 gündür oradaydı. Verena neden bundan bahsetmemişti? Martha'nın evi ana yolun dışında, uzun bir çakıllı yolun sonundaydı. Işıklar yanıyordu. Bu, uymayan ikinci detaydı. Bu saatte kimse uyanık olmazdı. Lucas arabayı park edip indi. Daha kapıya ulaşmadan dış kapı açıldı. Martha Giesinger, koridorun parlak ışığında bir silüet halinde kapı eşiğinde duruyordu. Uzun boylu, bir değnek kadar sıska bir kadındı. Gri saçlarını sıkıca bir topuz yapmıştı. Üzerinde uzun bir sabahlık ve başka birinde olsa endişe diye yorumlanabilecek ama onda sadece hesapçılık gibi duran bir yüz ifadesi vardı. Lucas, Verena aradı. Geleceğini söyledi. Sophie nerede? Uyuyor. Onu rahatsız etmemelisin. Lucas tek kelime etmeden kadının yanından geçip eve girdi. İçerisi klor ve altında yatan başka bir şey, organik ve nahoş bir şey gibi kokuyordu. Sophie, diğer çocukları uyandırmak mı istiyorsun? Martha Giesinger, sesi keskindi. Lucas duraksadı. Ne diğer çocukları? Burada zor çocuklar için bir program yürütüyorum. Aileleri disiplin ve spiritüel rehberlik almaları için onları bana gönderiyor. Lucas bu programdan haberdardı ama daha önce pek üzerinde durmamıştı. Şimdi Martha'nın yüzüne baktığında midesine buz gibi bir ağırlık oturdu. Sophie nerede? Bahçede, tefekkür vaktinde. Lucas, kadın cümlesini bitirmeden harekete geçmişti bile. Mutfaktan geçip arka kapıya fırladı. Bahçe, orman sınırına kadar karanlığın içinde uzanıyordu. Ay ışığında küçük kulübeleri veya barınakları andıran bazı yapıların karaltılarını seçebiliyordu. Sophie! Sesi ağaçların arasında yankılandı. Kulağına hafif bir ses, bir hıçkırık geldi. O yöne doğru koştu ve fenerini kullanmak için telefonunu çıkardı. Işık hüzmesi bir şeye çarptığında aniden durdu. Yerde yaklaşık 1,20 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde bir çukur vardı. Ve Sophie, pijama takımıyla titreyerek o çukurun içinde duruyordu. "Baba!" Sesi küçücüktü. Lucas saniyeler içinde çukura atlayıp onu yukarı çıkardı. Çocuk buz gibiydi. Pijaması çamur ve çiğden sırılsıklam olmuştu. Kollarını babasının boynuna doladı ve bir daha bırakmadı. "Seni buldum canım. Buradayım." Ceketini çıkarıp ona sardı. Sophie şiddetle titriyordu. "Ne kadar süredir dışarıdasın?" "Bilmiyorum. Anneannem dedi ki." Durulmaz bir şekilde ağlamaya başladı. Kötü kızların mezarlarda uyuduğunu, öğrenmem gerektiğini söyledi. Beyaz bir öfke Lucas'ın bütün bedenini sardı ama kendini hakim olmaya zorladı. Sophie'nin şu an sakin bir babaya ihtiyacı vardı. Onu ısıtmalı ve güvenli bir yere götürmeliydi. Martha ile sonra ilgilenecekti. "Baba, diğer çukura bakma." Sophie'nin fısıltısı düşüncelerini böldü. "Lütfen bakma."
Lucas arkasını döndü ve ışığı bahçede gezdirdi. Yaklaşık 6 metre ötede bir çukur daha vardı. Bu çukurun üzeri tahtalarla kapatılmıştı. Sophie, gözlerini kapatmanı istiyorum. Tamam mı? Benim için bunu yapabilir misin? Kızı, babasının göğsüne yaslanarak başını salladı ve gözlerini sıkıca yumdu. Lucas onu eve doğru taşıdı ama ikinci çukurun yanında durdu. Bilmek zorundaydı. Bir eliyle Sophie'yi tutarken diğeriyle tahtaları kenara itti. Önce o koku çarptı burnuna. Çürüme, toprak ve kimyasal bir şey. Işığı aşağı tuttu. Kemikler, küçük kemikler. Hiç şüphe yok ki bir çocuğa ait olan bir kafatası. Kumaş parçaları ve bir şey daha. Üzerinde isim kazınmış metal bir künye. Sarah Lindemann. Lucas'ın aldığı askeri eğitim baskın gelerek dehşet duygusunu bastırdı. Burası bir olay yeriydi. Birden fazla suçun işlendiği bir yer. Telefonuyla künyeyi net alacak şekilde 3 fotoğraf çekti. Sonra tahtaları yerine koyup Sophie'yi eve taşıdı. Martha mutfakta, sanki sıradan bir misafir ağırlıyormuş gibi bir fincan çayla bekliyordu. Abartıyor. Sadece 1 saatti. Soğuk ona alçak gönüllülüğü öğretir. Otur. Lucas'ın sesi camı kesecek kadar keskindi. Kıpırdamayın. Konuşmayın. Kaçmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü sizi bulurum. Sophie'yi arabaya taşıdı, motoru çalıştırdı ve kaloriferi sonuna kadar açtı. Beni dinle canım. Artık güvendesin. Seni sıcak bir yere götürüyorum. Bana Sarah Lindemann'ın kim olduğunu söyleyebilir miyim? Sophie'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Baktın. Bakma demiştim. Biliyorum tatlım, özür dilerim. Ama onun kim olduğunu bilmem gerekiyor. Geçen yıl buradaydı. O da kötüydü. Anneannem onun kaçtığını söyledi ama... Sophie yine ağlamaya başladı. Bir gece çığlıklarını duydum ve sonra gitti. Anneannem dedi ki, eğer kötü olursam sonum kaçan kızlar gibi olurmuş. Lucas telefonunu çıkardı ve güvenebileceği tek kişiyi aradı. Daniel Karl, 3. çalışta açtı. Daniel, benim. Lucas Wallner. Tangengrund 4782'ye gelmen lazım. Hemen. Destek getir. Çok fazla destek getir ve LKA'ya haber ver. Lucas, senin yurt dışında olduğunu sanıyordum. Ne oluyor? Kayınvalidemin arazisinde bir çukurda ölü bir çocuk buldum. Daha fazlası da olabilir. Hattın diğer ucunda derin bir sessizlik oldu. 10 dakika içinde oradayım. Sakın telefonu kapatma. Lucas eve doğru baktı. Martha pencerede durmuş, onu izliyordu. Endişeli değil, öfkeliydi. Bu, Lucas'ın bilmesi gereken her şeyi anlatıyordu. Daha önce de yaptığı için yine kurtulabileceğini sanıyordu. Daniel, beni dikkatle dinle. Mülkün sahibi Martha Giesinger. Çocuklar için sözde dini bir disiplin programı yürütüyor. Kızım, bahçedeki bir çukurun içindeydi. 1 saattir orada olduğunu söyledi ama doğru mu bilmiyorum. Bir çukur daha var, içinde kalıntılar var. Kurban Sarah Lindemann olabilir. Tanrım, arazide başka çocuklar da olabilir. Martha az önce bir şey söyledi. Onları oradan çıkarmamız gerek. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gençlik dairesini ve bilgilendiriyorum. Lucas, kızını oradan uzaklaştırmalısın. Zaten yaptım. Arabada onunla birlikteyim. Ama Daniel, buradaki her çocuğun güvende olduğunu bilmeden gitmeyeceğim. Tekrar eve girme. Bu bir emirdir. Ama Lucas çoktan harekete geçmişti. Sophie'ye döndü. Canım, kapıları kilitlemeni ve arabada kalmanı istiyorum. Isıtıcıyı açık bırak. Diğer çocukları çıkaracağım. Hemen döneceğim. Alnından öptü. Benden ya da polisten başka biri arabaya yaklaşırsa kornaya bas. Anlaştık mı? Sophie korkmuştu ama ona güvenerek başını salladı. Lucas tekrar eve yöneldi. Artık bir baba değildi. Düşman bir binayı güvence altına alan bir askerdi. Martha hala mutfaktaydı. Onu görünce ayağa kalktı. Buna hakkın yok. Çocuklar nerede?
Uyuyorlar. Abartıyorsun. O çukur terapötik bir yöntem. Tevazu öğretir. Lucas 2 adımda aralarındaki mesafeyi kapattı. Ona dokunmadı. Ama Marta yine de sendeleyerek geri çekildi. Sana son kez soruyorum. Çocuklar nerede? Yukarıda. Ama iyiler. Buradalar çünkü aileleri onları kontrol edemiyor. Ben yardım ediyorum. Lucas çoktan merdivenlere yönelmişti. İlk kapı dışarıdan kilitliydi. Hedefli bir tekmeyle kapıyı kırdı. 10 yaşın altındaki 3 çocuk yerde ince şiltelerin üzerinde battaniyesiz ve ısıtmasız uyuyordu. Pencere dışarıdan demir parmaklıkla kapatılmıştı. Uyanın. Lucas'ın sesi yumuşak ama kararlıydı. Benim adım Lucas. Askerim ve size yardım etmek için buradayım. Polis yolda. Her şey iyi olacak. Çocuklar ona, daha önce sadece savaş bölgelerinde gördüğü boş gözlerle baktılar. Küçük bir oğlan fısıldadı, "Bizi eve götürün." "Evet, hadi, şimdi gelin." Onları aşağı indirdi. Marta kapıyı kapatmaya çalıştı. "Bunu yapamazsın." Aileleri sözleşme imzaladı. Çocuklarını bahçeye gömen biriyle sözleşme imzaladılar. "Yolumdan çekilin." Kımıldamadı. Lucas onu fiziksel olarak kenara kaldırıp itti. Neredeyse hiçbir ağırlığı yoktu. Tam o sırada mavi ışıklar çakıllı yola girerken 3 çocuğu dışarı çıkardı. 4 devriye aracı hızla yanaştı. Daniel Carl ilk inen oldu. 50 yaşlarında, sert yüzlü, güçlü yapılı bir adamdı. Çocuklara bir bakış attı ve telsizine uzandı. Birden fazla reşit olmayan çocuk, istismar ve ihmal şüphesi. Ambulans istiyoruz. Sonraki 2 saat tam bir kaostu. Daha fazla polis geldi. BKA görevlileri, gençlik dairesi çalışanları. Kilitli bir bodrumda 6 çocuk daha buldular. Hepsi yetersiz beslenmiş, darp izleri taşıyan ve korku içindeydi. Bahçedeki çukurlardan, cezalandırmalardan ve kaybolan çocuklardan söz ettiler. 3 mezar daha bulundu. Lucas arabada battaniyeye sarılmış Sophie ile oturuyor ve soruşturmacıların araziyi ele alışını izliyordu. Marta tutuklanmıştı ve hala zor çocuklara yardım ettiğini iddia ediyordu. Daniel, şafakta yanına geldi. "Senden ve Sophie'den ifade alacaklar. Bugün değil, önce doktor kontrolü olacak. Ama yakında." Diğer mezarlar. Birini kimliklendirdik. Geçen yıl eyalet başkentinde kayıp ilan edilen Sarah Lindemann. 9 yaşındaydı. Ailesi onun yaz kampında olduğunu sanıyordu. Daniel'in yüzü kararmıştı. "Diğer ikisi üzerinde çalışıyoruz." "Lucas, bu akşam buraya gelmen gerektiğini nasıl bildin?" "Bilmiyordum. Görevden erken döndüm. Sophie'nin burada olduğunu söylediler. Sadece bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim." "Verena." Daniel'in bakışı değişti. "Onunla da konuşmamız gerek. Burada olanları biliyor muydu?" "Bilmiyorum. Ama öğreneceğim." Sophie göğsünde kıpırdandı. "Baba, şimdi eve gidebilir miyiz?" "O eve değil, canım. Bir otele gidiyoruz. Güvenli, sıcak bir yer. Oda servisi ve film var. Ve ben yanındayım. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Söz veriyorum." Lucas uzaklaşırken güneş dağların üzerinden doğuyordu. Dikiz aynasında yanıp sönen mavi ışıkları gördü. Çocukların ebeveynlerini düşündü. Hayatlarını yıkacak telefonlar alacaklardı. 1 yıl boyunca belirsizlik içinde yaşayan Sarah Lindemann'ın ailesini düşündü. Artık cevapları vardı. Ve Verena'yı düşündü. Marta'nın zor çocuklar için disiplin programı yürüttüğünü bilmesine rağmen yatağında uyuyan Verena'yı. Sophie zor bir çocuk değildi. Tatlı, zeki ve mutlu bir kızdı. Peki Verena neden onu Marta'ya göndermişti? Lucas'ın elleri direksiyona kenetlendi. O, yurt dışında düşmanlarla savaşmak üzere eğitilmişti. Ama şimdi gerçek düşmanın hep burada olduğunu fark ediyordu. Gündüz vakti saklanan bir düşman. Yaptıklarının hesabını herkes verecekti. En başta karısı. Sonra onu aradı. Geçen yıl emekli olmuştu. Tegernsee'de bir ev satın almıştı. Çok güzel bir ev.
Sıradan bir sosyal hizmet uzmanının emekli maaşı için fazlasıyla güzel. Lucas arkasına yaslandı. Yapboz parçaları yerine oturuyordu. Marta bunu yıllardır yapıyordu. Birkaç çocuk yaralanmış, en az 4 çocuk ölmüştü. Ama biri onu koruduğu için çalışmaya devam edebilmişti. Telefonu çaldı. Ekranda Markus Bergman ismi belirdi. Birader. Markus'un sesi sakin ve kararlıydı. 8 yıl birlikte görev yapmışlardı. Daniel beni aradı. Büyük bir şey ortaya çıkardığını söyledi. Evet. Lucas Sophie'ye baktı. Hala uyuyordu. Hala güneyde misin? 6 saat içinde yanında olabilirim. Beni ister misin? Kime güvenebileceğimi bilmem gerekiyor. Daniel güvenilir. Ama bu daha büyük bir şey Markus. Birileri bunu örtbas etmiş. Bir sosyal hizmet uzmanı rüşvet almış. Muhtemelen polisler de. Ne yapmamı istiyorsun? Gizlice araştırma yapabilir misin? Martha Giesinger, Christian Lorenz ve bu mülkle bağlantılı herkes. Paranın izini sür. Lucas, Sophie nasıl? Yaşıyor. Önemli olan bu. Verena'yla ise bugün ilgileneceğim. Telefonu kapattıktan sonra uzun süre düşündü. Sonra e-posta kutusunu açtı ve yazmaya başladı. Konu, istifa talebi. 15 yıl sonra her şey bitmişti. Sophie'nin ona ihtiyacı vardı. Bundeswehr'in değil. Telefonu titreşti. Verena arıyordu. Neredesin? Polis buradaydı. Annemi sordular. Neler oluyor? Lucas cevap vermedi. Bunun yerine Sarah Lindemann'ın kalıntılarının bulunduğu mezarın fotoğraflarını açtı. Uzun süre baktı. Her detayı hafızasına kazıdı. Sonra yeni bir belge açtı ve gördüğü her şeyi yazmaya başladı. Sophie'nin anlattıklarını da. Bu mahkemeye gidecekti. Hazırlıklı olmalıydı. Saat 15 civarında Sophie uyandı. Yabancı odada etrafına baktı. Bir an panikledi. Sonra Lucas'ı gördü ve rahatladı. "Merhaba canım, nasıl hissediyorsun?" "Yorgunum." Yavaşça oturdu. "Büyükanne hapiste mi?" "Evet." "İyi." 7 yaşında bir çocuk için fazla sert bir sesti bu. Lucas'ın kalbi sızladı. "Baba, tekrar anneye dönecek miyiz?" Asıl soru buydu. Lucas yatağın kenarına oturdu. "Sana bir şey sormam gerekiyor. Gerçeği söylemeni istiyorum. Cevap beni üzebilir ama yine de." Sophie başını salladı. "Anne, büyükanneyle ilgili olanları biliyor muydu?" Sophie'nin gözleri doldu. "Anne, yaramaz olduğumu söyledi. Söz dinlemediğimi. Büyükanne bana uslu olmayı öğretebilirmiş. Salı günü beni oraya götürdü. Saygı öğrenmem gerekiyormuş." Lucas'ın göğsünde soğuk ve kesin bir şey oluştu. "Ne yaptın ki bu kadar kötüydü?" "Sebzemi yemek istemedim. Odamı toplamamı söylediğinde karşılık verdim." Sophie ağlamaya başladı. "Kötü olmak istemedim baba. Sadece eve dönmeni istedim." Lucas onu sıkıca kucakladı. Verena, kızını sebze yemedi diye işkence görebileceği, hatta ölebileceği bir yere göndermişti. "Sen kötü değildin Sophie. Sen normal bir çocuktun. Annen yanlış yaptı. Büyük anne kötü şeyler yaptı. Ama sen hiçbir şey yanlış yapmadın. Seninle kalabilir miyim? Sonuna kadar benimle kalacaksın. Söz veriyorum." Kapı çalındı. Lucas dürbünden baktı ve Daniel'i içeri aldı. "Nasıl?" diye sordu Daniel alçak sesle. "Dayanacak. Ne buldunuz?" Daniel not defterini açtı. Şu ana kadar 4 mezar. Sarah Lindemann zaten belliydi. İkincisi Markus Reichelt. 10 yaşında 2 yıl önce Münih'te kaybolmuş. Ailesine yatılı okulda olduğu söylenmiş. Üçüncü bir kız çocuğu 8 ya da 9 yaşlarında. Kimlik tespiti sürüyor. Dördüncü durdu. Dördüncü çok yeni. Thomas Binder. Sadece bir haftadır oradaydı. Toplam kaç çocuk bu yerden geçmiş? Bilmeye çalışıyoruz. Marta son 5 yılda 100'den fazla çocuk aldığını iddia ediyor. Çoğu sağ çıkmış ama her ismi kayıp kayıtlarıyla karşılaştırıyoruz. Christian Lorenz, Daniel'in yüzü karardı. "Ondan nasıl haberdarsın?"
3 yıl önce inceleme yapmış ve hiçbir şey bulmamış. Sonra emekli olmuş ve göl kenarında pahalı bir ev almış. BKA zaten onu soruşturuyor. Ama bir şey daha var. Finans belgeleri bulmuşlardı. Marta, 3 aylık program için ebeveynlerden 1.000 avro alıyordu. Çoğu nakit. Yıllar içinde milyonlar. Ama hesaplarında bu paranın izi yok. Para bir yere akıyor. Lucas düşündü. Bir ortağı vardı. Ya da birkaç tane. Yetkililerin fazla derine inmesini engelleyen biri. BKA da öyle düşünüyor. Telefon kayıtlarını inceliyorlar. Ama Daniel tereddüt etti. Verena ile konuşmak istiyorlar. Karın bir şeyler biliyor olmalı. Biliyordu. Lucas'ın sesi düzdü. Sophie anlattı. Salı günü onu bizzat götürmüş. Daniel sarsılmıştı. Üzgünüm. Üzgün olma. Sadece herkesin hesap vermesini sağla. Kim oldukları ya da kimlerle bağlantılı oldukları umurumda değil. Hepsi. Daniel gittikten sonra Lucas kararını verdi. Verena'nın kız kardeşi Melody'yi aradı. Hemen açtı. Lucas, Tanrım. Verena geri döndüğünü söyledi. İyi misiniz? Annemle ilgili bir şeyler söyledi. Tutuklandığını. Melody, beni iyi dinle. Annen bir işkence kampı işletiyordu. Çocuklara eziyet etti. Onlardan 4'ü öldü. Sophie'yi bulduğumda bahçedeki bir çukurun içindeydi. Kısa bir sessizlikten sonra Melody kekeledi. Ne? Hayır, bu olamaz. Annem zor çocuklara yardım eder. Serttir ama asla böyle bir şey yapmaz. Mezarları kendi gözlerimle gördüm. BKA, Federal Kriminal Dairesi. Şu an kazı yapıyor. Hepsi 12 yaşın altında çocuklar. Hepsi annenin onlara yaptıkları yüzünden öldü. İnanamıyorum Lucas. Bu bir yanlışlık olmalı. Değil. Ve Melody, bir şeyi bilmem gerekiyor. Hiç hoşuna gitmeyen, şüpheli bir şey gördün mü? Yıllardır o mülke ayak basmadım. Annemle kavga etmiştik. Benim çocuklarımı çok yumuşak yetiştirdiğimi, disipline ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Ona bizden uzak durmasını söyledim. Melody'nin sesi titriyordu. Ama Verena hala onunla konuşuyordu. Benim abarttığımı söylerdi hep. Verena, Sophie'yi 4 gün önce oraya göndermiş. Hayır, Verena bunu yapmaz. O Sophie'yi seviyor. Onu ceza olarak gönderdi, Sophie sebzesini yemediği için. Yine uzun bir sessizlik oldu. Melody tekrar konuştuğunda sesi değişmişti. Daha sert ve soğuktu. Sophie, şimdi nerede? Benimle, güvende. Onu Verena'dan uzak tut. Lucas, ciddiyim. Kız kardeşimi seviyorum. Ama eğer annemin ne yaptığını biliyorsa ve buna rağmen Sophie'yi oraya gönderdiyse... Melody derin bir nefes aldı. Ne yapabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Lucas uyuyan kızına baktı. Sana sorduklarında sadece doğruyu söyle. Kimseyi koruma. Korumayacağım Lucas. Çok üzgünüm. Telefondan sonra Lucas dizüstü bilgisayarını tekrar açtı. Marcus ona ilk sonuçları içeren şifreli bir e-posta göndermişti. Marta'nın finansal kayıtları çeşitli kişilere yapılan ödemeleri gösteriyordu. Bir isim özellikle dikkat çekiyordu. Hermann Giesinger, Marta'nın kardeşi olarak kayıtlıydı. Şehirde yaşıyordu ve mesleği, Lucas ekrana baka kaldı. Hermann Giesinger, eyalet mahkemesinde hakimdir. Ertesi sabah Lucas, Sophie'yi Daniel'ın ayarladığı güvenli bir yere götürdü. Emekli bir polise ait olan bir kitabevinin üzerindeki küçük bir daireydi. Lucas yaklaşan fırtınayla ilgilenirken Sophie, Jeanette adındaki bir kadın polisle kalacaktı. "Gitmeni istemiyorum," dedi Sophie. Oyuncak tavşanı Bay Hoppel'a sarılarak. "Bay Hoppel ve ben bu akşam döneceğiz, söz veriyorum. Jeanette çok iyidir ve burada güvendesin. Kapıda 3 kilit var ve aşağıda bir polis arabası bekliyor." "Peki o zaman?" Sophie başını salladı ama çok küçük ve korkmuş görünüyordu. Lucas önünde diz çöktü. "Canım, sana zarar verenlerin başkalarına zarar veremeyeceğinden emin olmalıyım. Bugün yapacağım şey bu. Benim için cesur olabilir misin?"
Annemi de getirecek misin? Lucas'ın çenesi kasıldı. Annemi görmek istiyor musun? Sophie biraz düşündü, sonra başını salladı. Henüz değil, belki de hiç. Tamam, görmek istemediğin kimseyi görmek zorunda değilsin. Alnından öptü ve ağır bir kalple oradan ayrıldı. Ancak şehirde arabayla ilerlerken içindeki o ağırlık soğuk ve odaklanmış bir öfkeye dönüştü. Artık hedefleri vardı. Marta hapisteydi ama o sadece başlangıçtı. Hermann Giesinger, Christian Lorenz ve bu kabusa izin veren diğer herkes saat sabah 9'da evine vardı. Verena'nın arabası giriş yolundaydı. Kendini hazırlamak için bir an oturdu, sonra içeri girdi. Verena mutfakta oturuyordu. Bitkin görünüyordu. Hiç uyumamıştı. Onu görünce hızla ayağa kalktı. Lucas, nihayet. Polis bana hiçbir şey söylemiyor. Annemi götürdüler. Onun bir şeyler yaptığını söylüyorlar ama bu saçmalık. Onlara anlatmalısın. Sophie nerede? Bilmiyordum. Seninle olduğunu sanıyordum. Lucas, ne oluyor? Neden bana öyle bakıyorsun? Karımın aptal mı yoksa kötü mü olduğuna karar vermeye çalışıyorum. Verena'nın yüzü kireç gibi oldu. Ne? Kızımızı çocuklara işkence eden, en az 4'ünü öldürmüş bir kadına gönderdin. Salı günü onu oraya götürdün ve Marta'ya saygı öğrenmesi gerektiğini söyledin. Olay öyle değil. Annemin programı serttir ama işe yarar. Zor çocuklara yardım eder. Sophie zor bir çocuk değil. Lucas'ın sesi bir kırbaç gibi patladı. O 7 yaşında. Sebzesini yemedi. Bu zor olmak değil Verena. Bu normal. Kontrolden çıkmıştı. Cevap verdi. İtaat etmedi. Yani onu toprağın altındaki bir deliğe canlı canlı gömülsün diye mi gönderdin? Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Verena'nın ağzı açık kaldı. Annem bunu yapmazdı. Sophie'yi o delikten bizzat ben çıkardım. Saat gecenin 2'siydi ve hava buz gibiydi. 1 saattir çamur ve buz gibi suyun içinde duruyordu. Ölürcesine korkmuş ağlıyordu. Bana diğer deliğe baktığını söyledi. Lucas durdu ve kendini sakinleşmeye zorladı. Diğer delikte ölü bir çocuk vardı Verena. 9 yaşında Sarah Lindemann adında bir kız, kemikleri hala oradaydı. Hayır. Verena bir sandalyeye çöktü. Hayır, bu mümkün değil. Annem, programdan kaçan çocukların bazen dedikodu yaydığını söylerdi. Hiç oraya uğradın mı? Orada gerçekten ne yaptığını hiç gördün mü? Sessiz kalma, cevap ver. Ona güvendim. Verena'nın sesi yükseldi. O benim annem. Programın ağır ama etkili olduğunu, çocukların kaçmak için bazen yalan söylediğini söyledi. Ona inandım. Lucas karısına nefretle baktı. Neden özellikle salı günü onu oraya gönderdin? Verena tereddüt etti. Kötü bir hafta geçiriyordum. Ödevlerini yapmayı reddediyordu. Ortalığı dağıtıyordu. Sürekli itiraz ediyordu. İş yerinde stresliydim ve artık bununla başa çıkamıyordum. Bu yüzden annemi aradım. Başa çıkamadın, bu yüzden kızımızı bir işkence kampına gönderdin. Orası bir işkence kampı değil, o çocuklara yardım ediyor. 4 ölü çocuk aksini söylüyor. Lucas telefonunu çıkardı ve ona mezarların fotoğraflarından birini gösterdi. Verena fotoğrafa baktı ve yüzü yeşerdi. Lavaboya koşup kustu. Geri dönüp ağzını sildiğinde yüzü kül gibiydi. Bilmiyordum Lucas, hayatım üzerine yemin ederim ki bilmiyordum. Ama bir şeylerin yanlış olduğunu seziyordun, değil mi? Melody annenle bağlarını yıllar önce kopardı. Çocuklara karşı çok sert olduğunu söyledi. Sophie'yi çoğu zaman Marta'dan uzak tuttun. Neden? Verena'nın elleri titriyordu. Annem baskın bir karakter olabiliyordu. Sınırlı bir sürenin sorun olmayacağını düşündüm. Birkaç günün ona disiplin öğreteceğini, onu yıkmadan... Kelimeler artık sadece fısıltı gibi çıkıyordu.
Lucas içindeki bir şeylerin tamamen kırıldığını hissetti. Kızımızı yıkabileceğini biliyordun. Annenin tehlikeli olduğunu biliyordun ve yine de Sophie'yi oraya gönderdin. Her şeyi kontrol altında tuttuğumu sanmıştım. Anneme nazik olmasını, onu sadece biraz korkutmasını söylemiştim. Bir insan biraz kötü olamaz Verena. Birine biraz işkence edemezsin. Lucas artık neredeyse bağırıyordu. Sophie travma geçiriyor. Hipotermi ve morlukları var. Artık kimseye güvenmiyor. Bana seni bir daha görüp görmemek zorunda kalacağını sordu ve ona ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü öz annesi onu cehenneme gönderdi. Verena ağlamaya başladı. Böyle olmasını istememişim. Çok yorgundum. Sen yoktun ve o çok zordu. Ben sadece... Sen düşünmedin. Sorun da bu. Lucas, sesi buz kesti. Eşyalarını topla, defolup gidiyorsun. Burası benim de evim. Umurumda değil. Bugün gidiyorsun. Eğer buna karşı savaşırsan, ne yaptığını herkese anlatırım. İşverenine, arkadaşlarına, herkese, kızını, çocuk katili bir kadına gönderdiğini söylerim. Benim haklarım var. Sophie'nin de hakları vardı. Sarah Lindemann'ın, Marcus Reichild'ın ve Thomas Binder'ın da hakları vardı. Canlı canlı gömülmeme hakları. Lucas ona doğru bir adım attı. Şunlar olacak. Bir avukatla konuşacaksın. Velayeti tamamen bana devretmeyi kabul edeceksin. Sophie seni görmek istemediği sürece ondan uzak duracaksın. Ve annen hakkındaki soruşturmada BKA ile tam işbirliği yapacaksın. BKA mı? Bunun öylece kapanıp gideceğini mi sandın? Annen para için çocuk öldürdü Verena. Çok para. Ve birileri bunu örtbas etmesine yardım etti. BKA kim olduğunu bilmek istiyor. Onlara işleri, bağlantıları ve finansmanı hakkında bildiğin her şeyi anlatacaksın. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O zaman hatırlamaya başlasan iyi olur. Çünkü işbirliği yapmazsan seni suç ortağı olarak yargılarlar. Verena'nın yüzü çöktü. Bilmiyordum Lucas, yemin ederim. Ama canlarını yaktığını biliyordun. Ve bu senin umurunda değildi. Lucas kapıya yöneldi. Yarına kadar vaktin var. Sophie ile döndüğümde hala buradaysan polisi ararım. Onu 8 yıl önce birlikte aldıkları, hayatlarını kuracaklarını sandıkları o evin mutfağında ağlarken bıraktı. Her şey küle dönmüştü. Lucas, şehrin dışındaki bir kafede Marcus ile buluştu. Arkadaşı dizüstü bilgisayarı açık, yorgun bir halde oturuyordu. "Berbat görünüyorsun," dedi Marcus. "Daha kötü hissediyorum. Ne buldun?" Marcus önüne bir dosya itti. Marta'nın kardeşi Hermann Giesinger. 15 yıldır eyalet mahkemesinde hakim. Gençlik davalarına ve aile mahkemesi işlerine bakıyor. Tahmin et anne babalar, Marta'dan şikayetçi olduğunda ne oluyor? Tahmin edeyim, davalar reddediliyor. Aynen öyle. Son 5 yılda 6 şikayet buldum. Hepsi Hermann'ın mahkemesine düşmüş. Hepsi ailevi çekişme veya asılsız iddia diye kapatılmış. Bu çocuklardan 3'ü bugün kayıp olarak geçiyor. Lucas yumruklarını sıktı. Biliyordu. Dahası da var. Sosyal hizmet görevlisi Christian Lorenz, Hermann'ın eski karısı. 10 yıl önce boşandılar ama finansal kayıtlarını inceledim. Neuanfänge Holdings adlı bir şirketten düzenli ödemeler almış. Şirketin sahipleri kim dersin? %50 Hermann, %50 Marta. Şirket ailelerden gelen ücretleri topluyor, parayı aklıyor ve sonra bu üçüne dağıtıyor. 5 yılda 3 milyon avrodan bahsediyoruz. Lucas arkasına yaslandı. Yani Hermann hukuki koruma sağlıyor, Christiane devlet incelemelerini hallediyor, Marta da operasyonu yönetiyor. Teori bu. BKA dosyayı hazırlıyor. Ama Lucas, Marcus'un bakışları ciddileşti. İşin içinde daha fazla kişi olabilir. Var olmayan bir danışmanlık şirketine yapılan ödemeler buldum. Paranın izini süremediğimiz boşluklar var.
Yerel polise baskı kurabilecek, soruşturmaları engelleyebilecek kadar nüfuzlu biri. Lucas'ın telefonu çaldı. Arayan Daniel'dı. Lucas, bir gelişme var. Marta konuşuyor. Anlaşma yapmaya çalışıyor. Kendisinin zorlandığını, programı bitirmek istediğinde birilerinin ona baskı yaptığını iddia ediyor. İsimler verebileceğini söylüyor ama karşılığında dokunulmazlık istiyor. Sakın vermeyin. Bu benim kararım değil. Ama Lucas, Marta, Verena'nın bildiğinden çok daha fazlasını bildiğini söylüyor. Verena'nın bazı aileleri ikna etmeye yardım ettiğini, düzeltilmesi gereken çocukları belirleyip onları programa yönlendirdiğini iddia ediyor. Marta'nın dediğine göre, Verena her yönlendirdiği çocuk için komisyon alıyormuş. Kafedeki her şey Lucas'ın etrafında dönmeye başladı. Ne kadar? Çocuk başına 5.000 avro. Lucas telefonu kapattı. Verena, Sophie'yi sadece annesine göndermekle kalmamış, başka çocukları da para karşılığında bu cehenneme pazarlamıştı. "Ne oldu?" diye sordu Marcus. Verena sadece annesinin manipülasyonuna uğramış bir kurban değilmiş. O, bu işin bir parçasıymış. Lucas ayağa kalktı. "Bir yere gitmem lazım." "Nereye?" "Karımla bir konuşma daha yapacağım ve bu kez bana tüm gerçeği anlatacak." Onu kız kardeşi Melody'nin evinde buldu. Melody kapıyı sert bir ifadeyle açtı. "Mutfakta. Lucas, ne planlıyorsan yap. O bunu hak ediyor." Verena masada oturuyordu. Lucas içeri girince yüzü kül gibi oldu. "Ben de tam çıkıyordum." "Otur yerine." Lucas tezgaha yaslandı. BKA annenle konuştu. Bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu bölümle birlikte hikaye sıradan bir aile dramından çıkıp, içinde çocuk ticaretinin, sistematik cinayetlerin ve yüksek yargıya kadar uzanan yozlaşmanın olduğu devasa bir organize suç dosyasına dönüştü. Verena'nın "borçlarım vardı, yeni araba lazımdı" diyerek çocukları ölüme pazarlaması, karakterin ne kadar yozlaştığını gözler önüne seriyor. Lucas'ın sesi ölümcül bir sakinlikteydi. "Annen, aileleri ikna etmeye yardım ettiğini, gönderdiğin her çocuk için 5.000 avro aldığını söylüyor. Doğru mu?" Verena'nın sessizliği en net cevaptı. "Kaç tane?" "Bilmiyorum. Belki 3 yıl içinde 20 çocuk." 20 çocuk? Para için 20 çocuğu işkenceye gönderdin. İşkence olması gerekmiyordu. Annem bunun kararlı sevgi programı olduğunu, çocukların disipline ihtiyacı olduğunu söyledi. Aileler çaresizdi. Yani çaresiz aileleri kullandın ve 100.000 avro için çocuklarını travmatize ettin. Melody tiksintiyle bağırdı. "Verena, senin derdin ne?" "Anlamıyorsunuz. Paraya ihtiyacımız vardı. Lucas görevdeydi, maaşı yetmiyordu ve evlilik öncesinden kalan borçlarım vardı." Lucas kükredi. "Yetecek kadar paramız vardı. Evimiz, yemeğimiz, ihtiyacımız olan her şeyimiz vardı. Sen bana çocukları sattığını söylüyorsun. Ne için? Yeni bir araba için mi?" Verena tekrar ağlamaya başladı. "Üzgünüm, çok üzgünüm. Kimsenin zarar göreceğini düşünmemiştim. Annem güvenli olduğunu söylemişti. 4 çocuk öldü. 4. Bu mu güvenli?" Lucas öfkeden titriyordu. "Mezarları biliyor muydun?" "Hayır, yemin ederim. Onlardan haberim yoktu. Annem kaçan çocuklardan bahsettiğinde ona inandım." "Zor çocukların öylece dağlara kaçıp gideceğini ve ailelerinin bunu umursamayacağını mı sandın? Bunu hiç şüpheli bulmadın mı?" Verena cevap veremedi. Lucas telefonunu çıkardı. "BKA seninle konuşmak isteyecek. O aileler cevap isteyecek. Ve ne yaptığını herkesin öğrenmesini sağlayacağım." "Lütfen Lucas, bir hata yaptım. Aptalca ve açgözlüceydi. Ama ben hala Sophie'nin annesiyim. Onu seviyorum." "Onu 5.000 avro için işkence kampına gönderdin." "Hayır, Sophie için para almadım. O benim kızım. Sadece son bir kez daha paçayı kurtarabileceğini sandın. Onun korkmuş ve itaatkar bir şekilde geri döneceğini
Böylece başkalarının çocuklarını para için pazarlamaya devam edebileceğini sandın. Lucas, onun uzanan elinden kaçtı. Bizden uzak dur, ikimizden de. Arama, mesaj atma. Sophie'yi görmeye çalışma. Eğer seni onun yakınında görürsem tutuklatırım. Çocuk istismarı, komplo ve muhtemelen insan kaçakçılığıyla suçlanacaksın. Eğer hapse girmezsen şanslısın. Seni şu an kurtaran tek şey BKA ile işbirliği yapman. Lucas kapıya yöneldi. Melody'ye dönüp, "Dürüstlüğün için teşekkürler. Ailenin parçalanması yüzünden üzgünüm," dedi. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Melody alçak sesle, "Bunun geleceğini göremediğim için ben üzgünüm," dedi. "Daha fazla baskı yapmalıydım. Annemle iletişimde kalmalıydım. Belki. Bu senin suçun değil. Başkalarının kötülüğü için kendini suçlama." Lucas oradan uzaklaşırken telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara. Lucas Wallner. "Ben BKA'dan Komiser Frank Hageman. Mümkünse bugün ifade için gelmenizi istiyorum. 20 dakikaya oradayım." "Güzel. Ve Bay Wallner, yanınızda avukatınızı da getirin. Çok ciddi suçlamalar hakkında konuşacağız." Lucas direksiyonu sıktı. "Kime karşı?" "Herkese karşı. Organize suç yasalarına göre bir dosya hazırlıyoruz. Komplo, insan kaçakçılığı, cinayet. Bu mesele kayınvalidenizden çok daha büyük. İşin içindeki herkese karşı harekete geçiyoruz. Sizi uyarmalıyım. Karınız da hedeflerimizden biri. Çocukları programa dahil etmede suç ortağı olduğuna inanıyoruz. Eğer işbirliği yaparsa cezasında indirim olabilir ama hapis cezasıyla yüzleşmek zorunda. Ona ne olduğu umurumda değil. Sadece hepsini yakaladığınızdan emin olun. Yapacağız. Ama Bay Wallner, kendinize dikkat edin. Bu işe karışanların parası ve bağlantıları var. Savaşmadan pes etmeyecekler." Lucas, ordudayken tanıdığı ve şimdi büyük bir hukuk bürosunda çalışan avukat arkadaşı Thomas Pözold'u aradı. Olayı anlattığında Thomas şoke olmuştu. Çocuk ticareti, organize suç, cinayet. "Lucas, neler oluyor?" "Sophie'nin velayetini almalıyım ve bu pisliğe karışan herkesin yok olduğundan emin olmalıyım." Lucas her şeyi anlatırken içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Öfkesi hala oradaydı ama altında daha soğuk, hesapçı bir asker zekası uyandı. Ordu ona savaşmayı, plan yapmayı ve düşmanı nasıl yok edeceğini öğretmişti. Şimdi bu yeteneklerini kızına zarar verenler için kullanacaktı. BKA ofisinde Komiser Hageman ve Komiser Sarah Lindemann ile buluştu. Sarah Lindemann'ın yeğeni, o bahçede bulunan çocuklardan biriydi. Bu artık sadece bir dava değil, bir intikamdı. "Eşiniz aracılığıyla Marta'nın programına gönderilen 17 aile tespit ettik," dedi Komiser Lindemann. "Bu çocuklardan 3'ü ölü, 4'ü ise hala kayıp. Diğerleriyle görüşüyoruz. Hikayeler aynı. Aç bırakma, fiziksel işkence, psikolojik yıkım. Bir çocuk 3 gün boyunca bir delikte tutulmuş." Lucas midesinin bulandığını hissetti. Hermann Giesinger ne olacak? Hagemann'ın çenesi kasıldı. Orası karışık, Hermann görevde olan bir hakim ve çok nüfuzlu dostları var. Hareket geçmeden önce dosyanın sızdırmaz olması lazım. Bu haftalar, aylar alabilir. "Çocuklar öldü, siz dosya bekliyorsunuz." "Biliyorum," dedi Hagemann. "Ama acele edersek bir usul hatasından serbest kalır ve bir daha asla yakalayamayız." Sarah Lindemann, Lucas'ın gözlerinin içine baktı. "Onu yakalayacağız, söz veriyorum. Ama şimdilik uzak durun ve kızınıza odaklanın. Soruşturmayı bize bırakın." Lucas cevap vermedi. Kenara çekilmeye hiç niyeti yoktu. Sorgulamadan sonra Lucas, Thomas Pözold ve onun önerdiği keskin zekalı aile avukatı Margarete ile buluştu. "İyi haber şu ki velayeti siz alacaksınız," dedi Margarete.
Verena ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu ve bir çocuğun hayatını tehlikeye attığını itiraf ettiği için hiçbir hakim velayeti ona vermez. Asıl soru, ziyaret hakkı alıp almayacağı. Sophie onu görmek istemiyor. Sophie'nin isteği önemli ama o henüz 7 yaşında. Mahkeme yine de refakatçi eşliğinde görüşme talep edebilir. Ancak benim cesedimi çiğnerlerse, Thomas araya girdi. Lucas, sakin ol. Margaret'in hukuki stratejiyi yönetmesine izin ver. Çok fazla baskı yaparsan ters tepebilir. Verena para için kızını işkenceye gönderdi Thomas. Onu görmeyi hak ettiği hiçbir senaryo yok. Size katılıyorum, dedi Margaret'e. Biz de tam olarak bunu savunacağız. Ama sürece uymalıyız. Boşanma davası açmalı, velayet talep etmeli ve hiçbir hakimin aleyhinize karar veremeyeceği kadar ezici bir dosya sunmalıyız. Avukatlar kurallara göre oynuyordu ama Lucas artık bir sivil, bir baba ve bir koruyucuydu. Adalet bazen mahkemeleri bekleyemezdi. Lucas, Marcus U aradı. Sana ihtiyacım var. Yapacağımız şey yasal değil. Tahmin etmiştim, dedi Marcus. Ne lazım? Hermann Giesinger. Onun hakkında her şeyi istiyorum. Telefon kayıtları, finansal belgeler, e-postalar. Ne yaptıysa kanıtını istiyorum. BKA mahkeme kararlarını bekliyor, ben beklemeyeceğim. Kısa bir sessizlikten sonra Marcus sordu. Yakalanırsak ne olacağını biliyorsun, değil mi? Yakalanmayacağız. Afganistan'da bu işleri nasıl yapacağımızı sen öğrettin. Sadece o yetenekleri burada kullanacağız. O gece Marcus'un motel odasında askeri düzeyde cihazlarla işe koyuldular. Marcus, Hermann'ın ev ağına sızmayı başardı. Buldukları şeyler Lucas'ın kanını dondurdu. Tablolarda her çocuk bir satır haline getirilmişti. Şirket verimliliği adı altında stok azaltma ve risk minimizasyonu gibi terimlerle çocukların ölümleri ve ortadan kaldırılmaları not edilmişti. 6 ay önceki bir e-postada Hermann, Martha'ya şöyle yazmıştı. Lindemann kızı çok fazla soru soruyor. Gereğini yap. Martha'nın cevabı kısa ve özdü. Halledildi. Açık uç bırakılmadı. Sarah Lindemann sadece soru sorduğu için öldürülmüştü. Lucas, Verena'nın yönlendirdiği ailelerden biri olan Rafael Torres ile buluştu. Rafael'in oğlu Noah da bu programdan yıkılmış bir halde dönmüştü. Oğlum delikler ve mezarlar hakkında çığlık atarak uyanıyor, dedi Rafael. Sizin karınız bana bunun kararlı sevgi olduğunu, disiplin gerektiğini söylemişti. Ben çaresiz bir babaydım. Rafael, ödemeleri Marta'ya değil, Verhaltenslösungen, Davranışsal Çözümler adlı bir danışmanlık firmasına yaptığını söyledi. Bu, Marcus bulduğu, ofisi ve çalışanı olmayan o hayalet şirketti. Lucas, bu izi takip ederek paravan şirketleri kuran lüks bir avukat olan Leonhard Dornbusch, ofisine baskın yaptı. Sekreteri geçip doğrudan odaya daldı. Dornbusch, 50 yaşlarında, pahalı takım elbiseli ve kibirli bir adamdı. Siz kimsiniz? Lucas Wollner, kızım sizin bir müvekkiliniz tarafından işkence gördü. Siz, çocuk ticaretinden gelen milyonları saklayan, o finansal yapıyı kuran kişisiniz. Lucas önüne bir dosya fırlattı. Verhaltenslösungen, Neuanfänge Holdings. Hepsini Martha ve Hermann Giesinger için siz kurdunuz. Çocukların işkence ve cinayetinden gelen paraları aklıyorsunuz. Dornbusch istifini bozmadı. Ben yasal şirket yapıları kurarım. Müvekkillerimin bunları ne için kullandığı benim sorumluluğumda değildir. Ayrıca avukat müvekkil gizliliği beni korur. Bu gizlilik sizi bir cinayete iştirakten korumaz. Bir ölü çocuk için size kaç ödediler? %10 mu? %20 mi? Bir çocuğun canı sizin için ne kadar ediyor? Ofisimden derhal çıkın. BKA bu ofisi darmadağın edecek, dedi Lucas buz gibi bir sesle. Her bir müvekkilinizi, her bir hesabınızı inceleyecekler. Ve işleri bittiğinde, Lucas Dornbusch, yaptığı son uyarı
işe yaramıştı. Avukat, kendi oğlunun da aynı cehenneme düşebileceği korkusuyla 48 saat içinde her şeyi itiraf etti. BKA, bu itiraflarla birlikte sadece aileyi değil, şebekeyi koruyan bir polis memurunu ve çocuk esirgeme kurumundaki bir yöneticiyi de tutukladı. Lucas, Sophie kucağında haberleri izliyordu. Marta, kelepçelerle mahkemeye götürülürken Sophie parmağıyla televizyonu gösterdi. "Bu anneannem." "Evet canım," dedi Lucas. "Kötü insanlar yakalandıklarında televizyonda hep daha küçük görünürler." Verena, mahkemede kendisinin de bir kurban olduğunu iddia etmeye çalıştı. Ancak BKA'nın elindeki ses kayıtları, onun aileleri ikna ederken ne kadar hevesli ve profesyonel olduğunu kanıtlıyordu. Mahkeme, Lucas'a Sophie'nin tam velayetini verdi. Verena, hapis cezasını düşürmek için annesine karşı tanıklık yapmayı kabul etse de, Sophie'yi görme hakkı süresiz olarak elinden alındı. Ancak Lucas için bu yeterli değildi. Adalet yerini buluyordu ama o insanların çektiği acılar, Sophie'nin o soğuk delikteki hıçkırıkları sadece hapisle ödenemezdi. Lucas, serbest kalan ve mahkemesini bekleyen hakim Hermann Giesinger'i gölge gibi izlemeye başladı. Hermann'ın evine gelen gece ziyaretçileri Lucas'ın dikkatini çekti. Bir milletvekili, büyük bir ilaç şirketinin CEO'su ve şehrin yarısına sahip olan zengin bir iş adamı, Lucas daha derine indiğinde gerçeği buldu. Bu çocuklar zor oldukları için değil, ebeveynlerinin kirli sırlarını, yolsuzluk, yasak aşk, taciz, öğrendikleri için susturulmak üzere Marta'nın kampına gönderilmişti. Marta'nın programı bir disiplin merkezi değil, küçük şahitleri kırmak ve hafızalarını yok etmek için kurulmuş bir tasfiye merkeziydi. Lucas, askeri eğitimini kullanarak Hermann'ın evine sızdı. Çalışma odasındaki gizli kasada dijital olmayan, fiziksel dosyalar buldu. En dehşet verici olanı ise nihai çözümler etiketi taşıyan dosyaydı. Dosyanın içinde 3 çocuğun ölüm belgesi vardı. Hepsi kaza veya intihar olarak kaydedilmişti. Ama hepsi o gece Hermann'ın evine gelen zengin adamların çocuklarıydı. Bu ebeveynler sırlarını korumak için kendi çocuklarının katledilmesine izin vermiş ve bunun için servet ödemişlerdi. Lucas her şeyin fotoğrafını çekti, yedekledi ve hem avukatına hem de BKA'ya gönderdi. Notu kısaydı: "Bana bir şey olursa bunu ülkedeki her medya kuruluşuna servis edin." Ertesi gün Lucas'ın telefonu çaldı. Arayan, endişeli vatandaşlar adına konuştuğunu söyleyen bir kadındı. "Bay Wallner, ismim Ingrid Franco. Temsil ettiğim grup bu meseleyi sessizce çözmek istiyor. Kızınızın yaşadıkları için çok üzgünüz. Size tazminat olarak 5 milyon avro ödemeye hazırız." "Kimin adını arıyorsun?" "Bayan Giesinger'in programına katılan birkaç ailenin temsilcisiyim. Sophie için bir telafi yapmak istiyorlar." Lucas'ın sesi buz gibi oldu. "Kendi çocuklarınızın cinayetini örtbas etmek için bana sus payımı teklif ediyorsunuz." Telefonun ucundaki ses bir an duraksadı ve sonra daha sert bir tona büründü. "Bay Wallner, 5 milyon avro hayatınızı ve Sophie'nin geleceğini garanti altına alır. Reddetmek ise çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Karşınızdaki insanlar sadece zengin değil, onlar sistemin kendisi." Lucas telefonu kapatmadan önce son sözünü söyledi. "Ben sistemi Afganistan'da gördüm Ingrid. O sadece toz ve kandan ibaretti. Sizin sisteminiz de yakında öyle olacak." Lucas telefonu kapattı ve Sophie'nin yanına gitti. Bir fırtınanın yaklaştığını biliyordu ama bu sefer hazırlıklıydı. Elindeki kanıtlar sadece Marta'yı değil, ülkenin yönetimindeki o dokunulamaz devleri de devirecek güçteydi. Lucas, rüşvet teklif eden Ingrid Franco'nun telefonunu kapattıktan sonra Komiser Hagemann'ı aradı ve ona hipotetik olarak Hermann'ın evindeki gizli bölmeyi
Nihai çözümler dosyasını işaret etti. B.K.A. baskın yaptığında eyalet tarihinin en büyük çocuk istismarı ve organize suç dosyası patlak verdi. Sadece Gizinger'lar değil, milletvekilleri, iş adamları ve rüşvetçi polisler birer birer dökülmeye başladı. Ancak bir sorun vardı. En zengin ve tehlikeli iki ebeveyn, Edward Cardoso ve Alberto Drew, kefaletle serbest kaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Lucas, Sophie'nin güvenliği için endişelenirken, Marcus Un askeri istihbaratı devreye girdi. Kaçaklar yurt dışına değil, Mecklenburg-Vorpommern, derin ormanlarındaki bir av köşküne saklanmışlardı. Lucas ve Marcus, birer gölge gibi ormana sızdılar. Gece saat 02.00'da kendilerini adaletin üstünde gören bu adamları yataklarında derdest ettiler. Lucas, elleri arkadan kelepçeli halde kanepede oturan Cardoso ve Drew, karşısına geçti. "Sizden her şeyi aldım," dedi Lucas, buz gibi bir sesle. Cardoso savunmaya geçti. "Oğlum beni yok edecekti. Finansal suçlarımı, kaçamaklarımı öğrenmişti. Beni ihbar edecekti. Başka şansım yoktu." "Her zaman bir şans vardır," dedi Lucas ona yaklaşarak. "Siz en kötüsünü seçtiniz. Şimdi ise bedelini ödeyeceksiniz." Drew hala kibirliydi. "Avukatlarımız bizi buradan çıkarır. Bağlantılarımız var." "Artık yok. Herkes sizi terk etti. Diğerleri itirafçı oldu. Şimdi önünüzde iki seçenek var. Ya şimdi teslim olup itirafçı olursunuz ve müebbet yerine 20 yılla kurtulursunuz, ya da sizi buradan ellerimle sürükleyerek çıkarırım. Ve emin olun, ben bir polis değilim. Kurallara uymak zorunda değilim." Lucas'ın gözlerindeki o eski komando bakışını gören iki adam, sistemin artık onları korumayacağını anladı. Drew, titreyen elleriyle uydu telefonunu alıp BKA'yı aradı. 2 gün sonra helikopterler kaçakları götürürken Lucas ve Marcus operasyonu tamamlamış olmanın huzuruyla oradan ayrıldılar. Lucas güneye, Sophie'nin yanına döndü. Sophie babasına koşup sarıldı. "Artık eve gidebilir miyiz baba?" Lucas, Marcus'a baktı. Marcus başıyla onay verdi. Tehlike bertaraf edilmişti. "Evet canım, eve gidiyoruz." Bir hafta sonra eve döndüklerinde Verena'nın yokluğu Sophie'yi hiç rahatsız etmedi. Kendi odasında, kendi oyuncaklarıyla olmanın huzuru içindeydi. Lucas onu daha uzaktaki, güvenli bir okula kaydettirdi. Lucas Wallner'in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Boşanma davası tamamlanmış, Verena hapse girmişti. Ama Lucas artık biliyordu. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, bir babanın kararlılığında ve gerçeğin ışığında saklıydı. Sophie her gece huzurla uyurken, Lucas pencereden dışarı bakıp o karanlık günlerin geride kaldığından emin oluyordu. Fırtına dinmişti ama Lucas her zaman nöbette kalacaktı. Yeni bir başlangıç, skandalı bilmeyen yeni arkadaşlar, haftada 2 kez terapi ve yavaş, sancılı bir iyileşme süreci. Sophie'nin kurtarılmasından 6 ay sonra mahkemeler başladı. Marta ilk sıradaydı. Savcılık, toplu mezarlardan çıkan kanıtlar, hayatta kalan çocukların ifadeleri ve suç imparatorluğunu belgeleyen finansal kayıtlarla ezici bir dosya sundu. Marta, zor çocuklara yardım ettiğini iddia etse de jüriyi ikna edemedi. Karar, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ardından Herman geldi. Kardeş tarafından manipüle edildiğini söylese de nihai çözüm e-postaları sonunu getirdi. Müebbet hapis. Diğer suç ortakları Christian Lorenz 20 yıl, Carlos Bravo 15 yıl ve rüşvetçi yönetici Christian Nunez 10 yıl hapis cezası aldılar. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Verena'nın davası Lucas için izlemesi en zor olanıydı.
Kürsüde ağlayarak paraya ihtiyacı olduğunu ve annesinin yalanlarına inandığını söylese de savcı acımadı. 100.000 avroluk komisyonu ve çocukların acılarını yüzüne vurdu. Karar, 5 yıl hapis. Diğer 15 ebeveynin davaları 1 yıl daha sürdü. Toplamda 23 kişi mahkum edildi, yüzyıllarca hapis cezası ve kurban ailelerine milyonlarca avro tazminat. Kurtarılmasından 2 yıl sonra aile mahkemesinde son duruşma yapıldı. Hakim Lucas'a baktı. Bay Wallner, kızınızı bu korkunç şartlar altında yetiştirerek takdire şayan bir iş çıkardınız. Verena Wallner'ın ebeveynlik hakları kalıcı olarak feshedilmiştir. Tam velayet sizedir. O gece evde pizza ve dondurmayla kutlama yaptılar. Sophie, babasına sokulup fısıldadı. "Beni kurtardığın için teşekkür ederim baba." "Bunun için teşekkür etmene gerek yok canım. Babalar bunun için vardır." "Bütün babalar değil. Bazı çocukların babaları kötüydü." "Biliyorum ve kimseleri olmadığı için çok üzgünüm. Ama sen o kötü insanların ceza almasını sağladın. Artık kimseye zarar veremeyecekler." Aradan 5 yıl geçti. Sophie artık 12 yaşında, kendine güvenen, okulun futbol takımı kaptanı olan güçlü bir genç kızdı. Yaraları hala oradaydı ama o sadece hayatta kalmamış, çiçek açmıştı. Polislikten emekli olan Daniel ile bahçede mangal yaparken Verena'dan bahsettiler. Gelecek yıl şartlı tahliye olacaktı ve Sophie ile görüşmek istiyordu. Lucas, "Buna Sophie karar verecek, artık yeterince büyüdü," dedi. Gece olduğunda Lucas terasta birasını yudumlarken geçmişi düşündü. Marta hapiste çürüyor, Herman bir gözünü hapishane kavgasında kaybetmiş, suç ortakları ise utanç içinde yaşıyordu. Adalet yerini bulmuştu. Ama Lucas gerçeği biliyordu. Bu kötülük başka yerlerde, başka isimlerle tekrar edecekti. Dünyada her zaman parayı ve gücü çocukların hayatından üstün tutan canavarlar olacaktı. Onun görevi, Sophie'yi bu dünyaya hazırlamaktı. Onu güçlü, akıllı ve kötülüğe karşı duracak kadar cesur yetiştirmekti. Ve Sophie bunu zaten yapıyordu. Bir çocuk yurdunda gönüllü çalışarak kendi deneyimlerini başkalarına yardım etmek için kullanıyordu. Lucas'ın telefonu titredi. Markus'tan bir mesaj gelmişti. "Haberleri gördün mü? Doğuda yeni bir çocuk istismarı vakası. Benzer yöntemler. Bilmen gerektiğini düşündüm." Lucas mesaja uzun süre baktı. Sonra cevap yazdı. "Detayları gönder. Çünkü adalet asla uyumaz." Kötülük asla tamamen yok edilemezdi. Ama birinin ona karşı durması gerekiyordu. Kendi başına savaşamayan çocuklar için savaşacak birine ihtiyaç vardı. Ve Lucas Wallner her zaman o biri olacaktı. Sophie için, Sarah için ve dünyanın onlara verdiğinden çok daha iyisini hak eden tüm çocuklar için. Bu savaşı kazanmıştı. Bir sonrakini de kazanacaktı. O her zaman kazanırdı.